E-spor yani elektronik spor dünyası son yıllarda öyle büyüdü ki çocukların oyun bağımlılığından endişe eden ebeveynlerin gönüllü antrenörlere dönüştükleri bir dönemi yaşıyoruz. Ekosistem son yıllarda gelişmiş olsa da e-sporun geçmişi 70'lere dayanıyor. Bilinen ilk video oyun turnuvası 1972'de Stanford Üniversitesi'nde Space War için gerçekleşti. Turnuvanın ödülü bir yıllık Rolling Stone dergisi üyeliğiydi. 49 yıl sonra bugün dünyanın en çok kazanan e-spor oyuncusunun serveti 7 milyon dolar. Sektör 2021'de yaklaşık 1,1 milyar dolar büyüklüğe ulaştı. Turnuvalar, takımlar, oyuncular, hakemler, yayıncılar derken profesyonel e-spor dünyası devasa bir istihdam imkanı sunuyor. Bu alanda farklı rollerle yer almak isteyenlere de bir yol haritası ihtiyacı doğuyor. Dünyanın ilk e-spor eğitim merkezi The Academies tam da bunun için yola çıkmış. 2016'da kurulan Academies, bireylere ve kurumlara e-spor alanında eğitimler sağlayan ve projeler üreten bir girişim. E-spor ekseninde turnuva, canlı yayın, iletişim ve komünite süreçleri gibi çözümler sunan The Academies, her major projesinde 15 milyondan fazla görüntülenmeye ulaşıyor. Girişim tarafından yetiştirilen eğitmenler ise üniversitelerde, yerel yönetimlerde, özel sektörde ve kamu kuruluşlarında çeşitli ortaklıklar geliştirip profesyonel olarak çalışmalarını sürdürüyorlar. Girişimin kurucusu Burak Çevik, 15 yaşında oyun oynamaya başlamış ve yolculuğu Akademiz'e kadar uzanmış. Biz spikerlerin sendikası gibi bir şey olarak başladık ilk etapta. 2017 yılında 13 kişiyle başladı ama bu 13 kişinin içerisinde Shotcaster Akademi olarak spikerlerin bulunduğu bir kadro yer alıyordu sadece. Onların haklarını savunmak için, emeklerinin karşılığını tam anlamıyla alabilmeleri için Shotcaster Akademi'yi kurduk. Ardından 3 sene içerisinde spikerliğin dışında da işler yapmaya başladık. Biz de adımızı 2019 yılında da Akademisi olarak değiştirmeye karar verdik. Etrafımızdaki gerçekten değişimi, hep birlikte istediğimiz insanları, hayali olan insanları bir araya getirmeye başladık. Hep birlikte bu hayali yukarıya taşıyabiliriz dediğimizde kocaman da bir aile olduğumuzu söyleyebilirim. E-sporda sektörün ihtiyacına karşın yarattığımız bir istihdam var şu anda aslında. Hem de bizim de kendi alanlarımızda geliştirmek için başlattığımız bir serüven var. Aldıkları eğitim süreci 3 ay içerisinde öğrendikleri bilgileri hem kendileri deneyimleyebiliyorlar, hem bu deneyim alanına sahip olabiliyorlar ve eğitim süreçlerini tamamlamış oluyorlar aslında 6 aylık süre içerisinde. Hem sektör yeni isimler, yeni yüzler kazanmış oluyor hem de onlar açısından da e-spor sektöründe bir serüven başlamış oluyor diyebilirim. Sektörün her alanına eğitim veriyoruz. Bu noktada oyuncu olmak isteyene de, grafik tarafında kendini geliştirmek isteyen, video editör olmak isteyen, organizatör olmak isteyen, executive olmak isteyen, takım yönetmek isteyen, bunu nasıl yapacağını bilmeyen, aklınıza gelebilecek aslında normal sektörlerde var olan ama bunların e-spor adaptasyonuyla beraber doğasının değişmesinden mütevellit her yerde eğitim veriyoruz. The Academies şu ana kadar bir tane minor yatırım aldı. Bir değerleme ihtiyacı vardı Akademimizin ve biz bu noktada dışarıdan bir yatırımcının bizi değerlemesine izin verdik. 12,5 milyon liralık bir değerleme üzerinden yatırım aldık. Şimdi bizim amacımız bu bünyemize yeni kattığımız teknolojilerimizle beraber artık bunu yapay zeka ile otomize etmiş bir şirket olarak operasyon alanında özellikle bizim globalleşmemize yardımcı olacak, ön adım olacak bir yatırımla beraber ilerlemek. Çünkü akademi şu an globalde adım atabilecek bir şey değil. Ama bu tabii ki beraberinde belli riskler getiriyor ve şirketin içerisinde 80 tane insana karşı sorumlu olduğunuz zaman kolayca alabildiğiniz riskler değiller bunlar. O yüzden bu noktada tabii ki bir yatırım ya da bir global partnerlik bizim için oldukça olası görünüyor. 2022 ile beraber akademimizin ürün açısından somutlaşması yolunda çok temel bir adım atıyoruz. Nerfit adında bir mobil uygulamamız olacak. Akademimizin B2B'ye sağladığı hizmetlerin B2C tarafındaki katılımcılara çok daha rahat servis edilebilmesi için, onların çok daha rahat ulaşabilmesi için buna burada bir community olarak var olabilmeleri için bir mobil uygulama tasarladık. E-spor, yani sadece e-spor olarak düşünmeyin. Bunu bütün bir dijital oyun sektörü olarak düşünün. Herkesin kendi evini bulabileceği dev bir dünya. Sizinle aynı şeyleri seven insanlar havuzlarına çok rahat entegre olabileceğiniz bir. Kendi olduğunuz kişiyi yansıtabilmek o kadar duruma, lokasyona ve yüzlerce etkene bağlı ki birilerinin gelip sizi bu etkenlerden kurtarıp size bir güvenli alan yaratabilmesi
gerekiyor. Ve birçok insan için gaming, e-spor bu güvenli alan. Bir insana orada var olmak istediği kimlikle var olabilme hakkını tanıyorsunuz. Dünyanın birçok yerinde insanların en çok bocaladığı, en çok sıkıntı yaşadığı, en çok tepki almaktan korktuğu şey kendisi olmaksa, bir insana kendisi olabileceği bir alan yaratmak gerçekten çok kutsal bir şey ve hiçbir şekilde küçümsenmemesi gerekiyor. Akademiz, e-spor dünyasında kendine yeten ve ölçeklenebilir bir sistem yaratmak, istihdamı arttırmak ve cinsiyet ayrımını azaltmak misyonuyla Türkiye'nin en yenilikçi girişimlerinden biri olarak öne çıkıyor.